Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle orta kalınlıkta bir ipim var. İhraç fazlası bir ip. Bununla harika bir model başlayacağım. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 1. Yani tek sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmek sayımızı ayarladıktan sonra modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle az bir ilmek çıkartacağım. Daha sonra da birkaç sıra haroşa lastik yapacağım. Lastiksiz de yapabilirsiniz. İstediğiniz lastiğin üzerine de kurabilirsiniz bu modeli. Şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Tam da tek sayıda olmuş ilmeklerim. 19 ilmekle lastiğimi yapıyorum şimdi. Ben haroşa lastiğimi düz örerek yapıyorum. Hem ön yüzünde hem arka yüzünde düz örerek haroşa lastiğimi yapacağım. Dediğim gibi siz de istediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Evet. Bir sıra düz ördüm. Örgümün şu anda ön yüzündeyim. Yine düz örüyorum. Yine düz örerek sıramı tamamlayacağım. Birkaç sıra böyle hep düz örerek haroşa lastiğimi tamamlayacağım. Şu şekilde. Evet, şöyle küçük bir lastiğimi hazırladım. Dediğim gibi ilmek sayısı şöyle 2 ve 2'nin katları. En sonuna da bir ilmek ekliyoruz. Şu şekilde. Şimdi modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Şöyle düz ilmekle başladım. Ters, düz, ters. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. Bir düz, bir ters. Evet, sıra sonunda düz ilmekle tamamladım. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Düz ilmekle başladım, düz ilmekle bitirdim sıramı. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu. İlmeklerimizi düz öreceğiz. Ön yüzünde bir düz bir ters, arka yüzünde düz olarak öreceğiz bütün ilmeklerimizi. Modelimiz bundan ibaret. Böyle devam ediyor. Evet, şöyle. Modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın ama şu an kendini göstermiyor model. Biraz ilerledikçe şöyle diş diş görünecek harika bir model çıkacak. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modelin tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters.
Son sıramı düz ilmek olarak ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Modelde kaydırma yok. Birinci modelde nasıl yaptıysam ikincisini de aynı şekilde yine düz ilmekle başladım. Bakın şöyle hafif görünmeye başladı. İkinci sıra arka yüzündeyim. Model oldukça kolay. Yani yeni öğrenenler bile kolaylıkla yapabilirler. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, şöyle sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Bir kez daha kuralım isterseniz. Nasıl olsa modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Fazla vaktimizi almaz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Modeli 3. kez kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzünde bir düz. Bakın kenar ilmeğinden sonra düz ilmekle başlıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters örerek birinci sırayı tamamlayalım. Yani ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Bir düz, bir ters. Zaten buradan da anlaşılır. Bakın bunların hepsi ters ilmek. Yani burada ters örmem gerekiyor. Burada bir düz, bir ters görünüyor zaten. Buna da dikkat edelim. Evet, son ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçince ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. Evet. Evet, bakın modelimiz böyle arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş göründü, model ortaya çıktı. Model böyle devam ediyor. Hep bu 2 sıranın tekrarından. Birinci sıra ön yüzünde bir düz, bir ters, bir düz, bir ters devam ediyoruz. En sonunda düz ilmekle bitecek. Daha sonra kenar ilmeği. İkinci sıra arka yüzüne geçince ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. Model bu kadar. Böyle devam ediyor. Bir parça da daha önce hazırladım. Bakın bunu da daha önce hazırladım sizin için. Modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Aynı ipi kullandım. Aynı kalınlıkta şiş. Bunda 2-3 sıra haroşa lastik yaptım. Burada hiç lastik yapmadan direkt modeli başladım. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Farklı lastikler de kullanabilirsiniz bu modelde. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi, atkı, bere, etol şal yapımında, yelek, hırka, süveter, yani aklınıza gelebilecek her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Patik yapımında, çorap yapımında, dekoratif yastıklarda hepsinde kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.